Futbolda bazı geceler, tam 90 dakikaya bir ülkenin tüm umutlarını sığdırır. Sahne, Dünya Kupası, 2026, New Jersey'deki MetLife Stadyumu ve Grup E'nin son maçı. Ekvador için denklem acımasızca netti, sadece galibiyet onları turnuvada tutardı. Bir beraberlik ya da yenilgi, doğrudan elenme anlamına geliyordu, başka hiçbir ihtimal yoktu. Üstelik bu baskıyı kendileri yaratmıştı. İlk iki maçtan yalnızca bir puan çıkarabilmişlerdi, fil dişi sahiline yenilmiş, ardından Curaçao ile berabere kalmışlardı. Yani sahaya çıktıklarında karşılarında sadece Almanya değil, aynı zamanda kendi hataları da vardı. Ve rakip sıradan biri değildi, turnuvanın en güçlü, en deneyimli ekiplerinden Almanya. Kağıt üzerinde her şey Ekvador'un aleyhineydi. Peki bu kader maçı nasıl başladı? Mümkün olan en kötü şekilde. Daha ikinci dakikada, henüz seyirciler yerlerine bile oturmadan, Leroy Sané sahneye çıktı. Almanya'nın hızlı ve tecrübeli kanadı, Ekvador savunmasında bulduğu ilk boşluğu affetmedi ve topu ağlara gönderdi. Skor, Almanya 1, Ekvador 0. Bir düşünün, turda kalmak için mutlaka kazanmak zorunda olan bir takım, daha maçın ilk saniyelerinde geriye düşmüştü. Sıradan bir gol değil, adeta buz gibi bir soğuk duştu. Tribünlerde Ekvador taraftarı bir anda sessizleşti, oyuncuların omuzları düştü. O anda, dünyanın dört bir yanında pek çok kişi, bu hikayenin çok erken biteceğini düşündü. Ama futbol, bazen en karanlık dakikada yeniden başlar. Ve o gece tam olarak öyle oldu. Çünkü Ekvador'un cevabı hiç beklenmedi. Şoku üzerinden atması yalnızca birkaç dakika sürdü. 9. dakikada Nilson Angulo, tüm o baskıyı ve karamsarlığı bir anda tersine çevirdi ve skoru 1-1 yaptı. Bu gol, sadece sahadaki eşitliği değil, aynı zamanda kayıp giden inancı da geri getirdi. Ekvador artık geride değildi, oyun yeniden açılmıştı ve önlerinde oynanacak koca bir maç vardı. Angulo'nun golü, tüm takıma hala mümkün dedirtti. Bu erken cevap psikolojik olarak da kritikti, çünkü bir gol daha yeseler tablo iyice ağırlaşırdı. Maçın geri kalanında Ekvador, o zorunlu galibiyeti aramak için sabırla ama ısrarla oynayacaktı. Çünkü unutmayın, beraberlik onlara yetmiyordu, bir gol daha bulmaları şarttı. Ve o kritik gol, 77. dakikada geldi. Bir köşe vuruşu Ekvador lehine kullanıldı. Ceza sahasındaki o tipik karmaşada top, Gonzalo Plata'nın önüne düştü ve Plata bu altın fırsatı harcamadı. Ekvador 2, Almanya 1. Yedek olarak oyuna giren Kevin Rodriguez'in mücadelesiyle gelişen bu pozisyon, bir ülkeyi ayağa kaldırdı. Artık Ekvador tam olarak istediği yerdeydi, önde ve tur kapısında. Kalan dakikalarda tek yapmaları gereken, bu değerli skoru sonuna kadar korumaktı. Baskı büyüktü, her saniye bir asır gibiydi, ama dişlerini sıktılar ve başardılar. İkinci dakikada geriye düşen bu takım, 77. dakikada öne geçmiş ve turnuvadaki hayatını kendi elleriyle uzatmıştı. İşte bu, gerçek bir geri dönüşün tanımıdır. Şimdi çok önemli bir noktayı netleştirelim, çünkü burası sık sık yanlış anlaşılıyor. Evet, Ekvador Almanya'yı yendi, ama dikkat, Almanya elenmedi. Almanya bu maçtan önce zaten Grup E'yi lider olarak bitirmeyi matematiksel olarak garantilemişti, yani grup birincisi sıfatıyla çoktan bir sonraki tura yükselmişti. Bu yenilgi yalnızca onların istatistiğini etkiledi, turnuvadaki yerini değil. Grubun son tablosu şöyleydi, 1. Almanya, 2. Fildişi Sahili, 3. Ekvador ve 4. sırada Curaçao. Ve elenen takım Curaçao oldu. Peki 3. sırada biten Ekvador nasıl tur atladı? İşte kritik detay burada, en iyi 3. takımlar kotasından. Bu geniş formatlı Dünya Kupası'nda, grupları 3. bitiren takımların en iyileri de bir sonraki tura kalıyor. Ekvador, diğer grupların üçüncüleriyle karşılaştırıldı ve bu sıralamadan son 32 turuna yükseldi. Yani net olalım, bu galibiyet Almanya'yı elemedi, Ekvador'u kurtardı. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Bir takım düşünün, elenmesine son saniyede değil, tam 90 dakika boyunca uçurumun kenarında oynadı. İkinci dakikada yediği golle en kötü senaryoya düştü, sonra 2 golle her şeyi tersine çevirdi. Ve bu zorunlu galibiyeti, hem de dünyanın en güçlü takımlarından birine karşı, sahada söke söke aldı. Sadece 3 puanlık bir sonuç değil, bir karakter, soğukkanlılık ve asla pes etmeme hikayesidir. Baskının en yüksek olduğu anda dağılmak yerine, Ekvador organize oldu ve inandı. Bu yüzden bu gece, muhtemelen turnuvanın en unutulmaz gecelerinden biri olarak hatırlanacak. Çünkü bazı galibiyetler yalnızca skoru değil, bir takımın ve bir ülkenin ruhunu da anlatır. Kısaca özetleyelim. Ekvador, Grup E'nin son maçında Almanya'yı 2-1 yendi.
İkinci dakikada Sané'nin golüyle geriye düştüler, 9. dakikada Angulo eşitledi, 77. dakikada ise Plata takımını öne geçirdi. Ve en iyi 3. takım kotasından son 32'ye yükseldiler. Almanya ise zaten grup birincisiydi ve yoluna devam etti. Peki şimdi söz sende, sence bu, Dünya Kupası 2026'nın en büyük geri dönüşü müydü? Yoksa bundan daha büyüğünü gördün mü? Düşünceni aşağıya, yorumlara yaz. Ve bunun gibi unutulmaz maç hikayelerini birlikte konuşmaya devam etmek için kanala abone olmayı da unutma.